Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi grafiklere geçmeden önce bugün gelecek iki tane veri var. Önemli olan birincisi enflasyon verisi %8 beklentide. Bu verinin yüksek gelmesi Fed'in faiz artışlarında güçlü durmaya devam edeceğini bize gösterir. Dolayısıyla altın ve gümüşte bir miktar satış getirebilir. Aynı şekilde daha düşük beklentinin altında bir veri gelmesi de altın ve gümüşte tekrar yükselişleri tetikleyecektir. Çünkü Fed'in faiz artışlarında yavaşlamaya gitmesi beklentisini doğuracaktır düşük enflasyon. Fakat aynı zamanda bakın şurada işsizlik haklarından yararlanma başvuruları var gene saat 4.30'da gelecek olan. Bu da önemli bir veri. 220K bekleniyor. Bunun üstünde bir verinin gelmesi Amerika'daki işsizlik oranının artmaya başlamış olabileceğini bize gösterecek. Dolayısıyla bu da Fed'in faiz artışlarıyla yapmak istediği talep daralmasının gerçekleşmeye başladığını gösterebilecek bir veri. Beklentinin üstünde gelmesi gene altın ve gümüş için pozitif olabilir. Fakat tabi burada asıl bizim beklentimiz olması gereken yüksek enflasyonun doların alım gücünü zayıflattığı, dolayısıyla altın ve gümüşün dolara karşı değer kazandığı bir süreç olmalıyken Ukrayna-Rusya savaşı ve sonucunda Rusya'nın rubleyi altına bağlaması ile birlikte bir tür Rusya ve Amerika arasındaki aslında bir savaşın parçası olmuş durumda altın ve gümüş. Yani dolara bir güvenli liman statüsü kazandırmak adına yapılan bir tür müdahaleydi altın ve gümüşün şu ana kadarki düşüşü. Bu tekrar normal düzenine, normal matematiğine dönecek mi? Bunu da aslında yakından takip etmemiz gerekir. Yani sonuçta yüksek enflasyon nedir? Bir paket makarna için bile Amerikalı'nın daha fazla dolar ödemesini gerektirir. Bir paket makarnaya daha fazla dolar öderken ne hikmetse bu son dönemde yüksek enflasyona rağmen Amerikalı'nın daha ucuza altın ve gümüş alabileceği bir fiyatlamayı yaşadık. Bunun çok fazla sürdürülemez olduğunu uzun zamandır konuşuyoruz. Ancak piyasalarda bunlar yaşanır. İşin matematiğinin dışında beklentinin olması gerekenin aksi yönde fiyatlamaları çok kez görmüşüzdür. Bu yaşadığımız süreçte bunun bir örneği. Ancak eninde sonunda olması gereken fiyatlamalara da tekrar geri dönülecektir. Dolayısıyla bu verilerin ayrıca böyle de bir önemi var. Tekrar normal fiyatlamalara dönüyor muyuz? Bunu da takip edeceğimizi düşünüyorum bu süreçte. Kısacası saat 4.30'da bu verileri yakından takip edeceğiz. Beklenmedik gelişmeleri de gene akşam saatlerinde bir videoyla sizlerle paylaşırım. Şimdi gelin bir grafiklere geçelim. Ons gümüşte dün itibariyle 21, 24, 21, 14 desteğini takip ediyoruz demiştik. Bu desteğin tekrar kırılıp bakın bir alt banda geri döndüğünü görüyoruz. Bu da gayet normaldir. Bugünkü veriyi beklediği bir sürecin içindeyiz aslında. Gün içinde aşağıda 20.87-20.70 önemli destek bölgemiz olacak. Yukarıda da takip edeceğimiz bir önceki tepe noktamız 21.62-21.49 önemli direnç bölgemiz. Burada önümüzdeki günlerde aşağıda 19.87-19.78 desteği korunmaya devam ettiği sürece bu yükselişin bir düzeltmesini yaptığımızı düşünürüz olası satışlarda. Ancak aşağıda 19.78 kırıldığı takdirde de bu yükselişin sonlandığını, tekrar piyasanın satışa dönmüş olabileceğini düşünürüz. Bugünkü veriyle birlikte de aslında yönümüz daha da netleşecektir. Buradan bir ons altına geçelim. Ons altında da dün yukarıda takip ettiğimiz 1716-1713 direncimiz vardı. Bunun üstüne bir fitil atsak da tekrar satışlarla şu yatay banda geri dönmüş durumdayız. Yukarıda 1716-1713 üstünde kalıcı oluyor muyuz? Bugün için bunu takip edeceğiz. Aşağıda ise 1707-1700 önemli bir destek bölgemiz. Şu yatay bandın ben veri saatine kadar korunmasını beklerim. Veriyle birlikte altında da gene yönümüz netleşecektir. Burada da şu yükselişin sonlanıp satışların tekrar başlamış olabileceğini düşüneceğimiz destek bölgemiz 1657-1652 aralığından geçmekte. Buradan hızlıca bir altın gümüş rasyosuna bakalım. Altın gümüş rasyosunda da takip ettiğimiz 81-53-81 destek bölgesi artık
artık direnç olarak çalışıyor. Yukarıda 81.53'ün geçilmesi 81.84, bakın şu Fibonacci %38.2 seviyesini gündeme getirecek. Şu düşüşte de bakın gene direnç bulduğu bir bölge. Aslında 81.84'ün üstünde hareketler görmeye başlarsak şu düşüşün bir düzeltmesinin geldiğini söyleriz. Yukarıda da 83.70-83.43 korunduğu sürece şu düşüşün düzeltmesini yaptık ve altın gümüşte tekrar yükselişlerin başlayacağı bir süreci takip ederiz. Ta ki 83.70 kırılana kadar. Buradan hızlıca bir platine geçelim. Platinde de aslında bir önceki tepeyi destek olarak çalıştırıyor. Bugün için takip edeceğimiz 983-979 destek bölgemiz var. Yukarıda da direnç olarak 1010-1003 seviyesi karşımıza çıkıyor. Şu yatay bant içerisinde veriyi bekleyeceğimizi tahmin ediyorum. Veriyle birlikte de bir düzeltme süreci başlıyor mu yoksa yükselişe devam mı ediyoruz? Bu daha da netleşecektir. Buradan bir gram altına geçelim. Gram altında da bakın şu bir önceki tepe noktamıza kadar aslında yükselişler geldi. 1032-1029. Bu bölgeden tekrar bir satışa döndük ve gene bakın şu bölgede bir konsolidasyon alanımız vardı. Aynı zamanda şu tepe bölgesinin destek alanı. Bu alan içinde fiyatlamalara devam ediyoruz. 1022-1015 aralığı. Gene bugünkü veriyle birlikte onslardaki harekete göre burada da yönümüz belirlenecektir. Aynı zamanda şu Fibonacci seviyemizi de güncellediğimizde karşımıza çıkan kritik seviye 992-989 olarak güncellenmiş durumda. Buradan bir gram gümüşe geçelim ve şöyle 4 saatlik grafiklere dönelim. Burada da bakın uzun zamandır direnç olarak çalışan 12.64-12.42 bölgesi var. Şu an için bunun üstüne attık ve burayı destek olarak çalıştırıyoruz. Ancak buradaki hareketler için tabii onsları yakından takip edeceğiz. Amerika'daki veriyle birlikte gram gümüşte de yönümüzün netleşeceğini düşünüyorum. Yukarıda 13-15 çok önemli bir direncimiz. 13 üstünde hareketler yükselişlerin güçleneceği bir süreci gösterecektir. Aksi takdirde aşağıda ilk destek bölgemiz 11.75-11.47 güncelliğini korumaya devam ediyor. Evet, altın ve gümüş için bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.